Merhaba, bugün size bu renk geçişli çantayı anlattım. Genelde bu renklerle markaya benzetilerek yapılıyor. İstediğiniz renkleri kullanabilirsiniz. Ben videoda görünebilecek renkleri tercih ettim. Bilgileri baştan vermek istiyorum. Spagetti Yarn'ın Slim Cotton Plus iplerini kullandım. İnternette Slim Cotton Plus ya da Slim Cotton ipler olarak arattığınızda farklı markalardan da görebilirsiniz. Ben zaten tüm videolardaki kullandığım ürünleri kendim satın alıyorum. Sadece marka isteyenler için söylüyorum. İpe uygun olarak da 3,5 milim tığ kullandım. Bunlar pamuk içerikli, dokusu kalın ipler. Daha tok duruyorlar ördükten sonra, o yüzden bunu tercih ettim. İstediğiniz ipleri kullanabilirsiniz. Artan ipleri kullanmanız için çok güzel bir çanta. İpinize uygun da tığ numaraları kullanabilirsiniz. Ben videonun içerisinde ölçüyü nasıl ayarlayacağınızı anlatıyorum. O yüzden ipinizin bir önemi yok. İstediğiniz incelikte ya da kalınlıkta ipler olabilir. Çok ince ipleriniz varsa onları da 2 kat yaparak kullanabilirsiniz. Marketten aldığınız ipleri ya da evinizde kalan kırık kısa ipleri kullanabilirsiniz. 6 farklı renk kullandım. Ekrana yazarım renklerini. Her renkten bir yumak alsanız 2 tane aynı çantadan çıkartabiliyorsunuz. Orta boy, günlük boy bir çanta çıkartabiliyorsunuz. Genişliğini 30 santim yaptık, boyunu 30 santim yaptık, sapları da 50 santim yaptık. Siz istediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. Bu çantayı da yine yeni başlayanlar rahatça anlayabilsin, çevirilerde düzgün çevrilebilsin ve özel gereksinimli arkadaşlar rahatça anlayabilsin diye yavaş yavaş ve tek tek anlattım. Anlatım size yavaş gelirse oynatma hızından hızlandırarak izleyebilirsiniz. Ben de başka videoları 2x yaparak izliyorum. İçi de bu şekilde görünüyor. Artık örgümüze başlayalım. Çantamızın yapımı çok kolay. Tabanı yaptıktan sonra üzerine istediğimiz sıra sayısı kadar sık iğne öreceğiz. Ben Instagram'da paylaştığımda dikdörtgen taban paylaşmıştım. O daha köşeli duruyor. Burada daha yumuşak bir geçiş olsun diye oval tabanla anlatmak istedim. Ben tabanı anlatacağım. Siz sonrasında ister büyütürsünüz, ister büyütmezsiniz. Aynı şekilde benimle beraber öreceksiniz. Burada görüyorsunuz sürekli bir ip geçişi var. Zaten model de bunun üzerine kurulu. Oval tabanı anlayabilmeniz için tabanda çok fazla renk geçişi yapmayacağım. Yukarılara doğru artık renk geçişini de öğreteceğim. Ben burada 35 tane zincir çektim. 35 zincirin üzerine bakıyorum. Yaklaşık 30 santim kadar çantanın genişliği olmuş. Artık çantamıza başlayabiliriz. Yeni başlayanlar için yavaş ve detaylı anlatacağım. Lütfen bilenler hızlandırarak izlesinler. Zincir çekerek başlayacağım. Öncelikle ipi aldım, döndürdüm ve halka yaptım. İpi döndürdüm ve halka yaptım. 3,5 milim tığ kullanıyorum. Halkaya girdim, ipi aldım, halkadan geçirdim ve sıkladım. İpi sıkladım. Burada aslında bir zincirle bir ilmek oluşturmuş oldum. İlmeği bu şekilde hazırlıyoruz. Artık ilmeğimizi oluşturduk. 35 tane zincir çekeceğim. Zincir çekmek için ipi aldım, ilmekten geçirdim. İpi aldım, ilmekten geçirdim. İpi aldım, ilmekten geçirdim. Gevşek gevşek yapıyorum. İpi aldım, ilmekten geçirdim. İpi aldım, ilmekten geçirdim. Zincirleri bu şekilde çekiyoruz. İpi alıp ilmekten geçiriyoruz. Herhangi bir sayı saymadım şu an. Sadece ipi alıp ilmekten geçiriyorum. Burada önemli olan şey kasma yapmaması için ve arkasındaki çizgiye rahat batabilmek için zincirlerimizi gevşek gevşek çekiyoruz. Eli sıkı olanlar bunu kontrol edemezler. Herkesin elinin sıkılığı, gevşekliği farklı. Sizin eliniz çok sıkıysa, gevşek öremiyorsanız o zaman ne yaparsınız? Siz de yarım milim büyüğüyle zincirlerinizi çekersiniz. Yani 4 milimle çekersiniz. Sonra bir üst sıralarda artık kendi tığınıza dönersiniz. Eli sıkı olanlar yarım milim büyükle örebilirler. Bu şekilde ipi alıp ilmekten geçiriyorum. Sayı saymamıştım. Bunun sebebi de şimdi yeni başlıyorsunuz. Saydınız ama sayarken karıştırdınız. Nasıl sayacaksınız? Zincirlerimiz V harfine benziyor. V harf şeklinde görünüyorlar. Birinci V harfinden itibaren sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 tane zincir çekmişim. Şimdi bunu 35'e tamamlayacağım. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ve 35. 35 tane zincir çektim. Burada hem kolay hatırlanabilsin diye
30, 35, 40 bunlar daha kolay hatırlanabiliyor. O yüzden 35 zincir seçtim. Hem de ben ortalama boyda bir çanta yapmak istiyorum. 30 santim genişliğinde bir çanta günlük kullanım için yeterli. Ama diyelim ki siz plaj çantası yapacaksınız. O zaman belki siz de 45 zincir çekersiniz. Ya da çocuğunuza göre daha küçük mü yapmak istiyorsunuz? O zaman da 30 zincir çekersiniz, 25 zincir çekersiniz. Burada zincir sadece çantamızın genişliğini etkiliyor. Zincirin ölçüsünü de vereceğim. Siz belki başka iplerle yapıyorsunuzdur. Marketten aldığınız ipleri de değerlendirebilirsiniz. Artan ipleri değerlendirmek için çok güzel bir çanta. Burada 20 santimlik zincirimi çekmişim. 35 zincir 20 santim etmiş. Sizin elinizin sıkılığına, gevşekliğine göre belki 22 santim etmiştir, belki 18 santim etmiştir. Benimle aynı ölçüde yapmak istiyorsanız o zaman siz de 20 santim olana kadar zincirlerinizi çekiyorsunuz. Zincir sayısı değişir ama ölçü değişmez. Bu bizim birinci aşamamız. Artık bunun üzerine artırmalar yapacağız. Dediğim gibi 30 olması, 35 olması, 45 olmasının hiçbir önemi yok. Ara sayılarda olabilir. İstediğiniz sayıda yapabilirsiniz. Siz de ben de zincirlerimizi çektik. Artık artırmaya başlayacağız. 4 tane işaretleyiciye ihtiyacımız var. Üçü aynı renkte, biri farklı renkte. Başlangıcım, bitişim belli olsun diye birini farklı renkte yaptım. Üçünü aynı renkte kullanacağım. Hepimizin evinde işaretleyici olmayabilir. O zaman ne yapıyoruz? 4 tane ipi kesiyorsunuz. Üçü aynı renkte olsun. Biri farklı renk olsun. Bu şekilde küçük küçük ipler hazırlarsınız. Siz de benim işaretleyici taktığım yerlere ip bağlarsınız. O şekilde de yapabilirsiniz. Artık artırmaya başlıyoruz. 35 tane zincir çekmiştim. Siz de zincirlerinizi çektiniz. Zincirin bu V gibi görünen ön tarafını değil, arka tarafını döndürüyoruz. Arkasındaki bu kısa çizgileri kullanacağız. Bu kısa çizgileri sık iğne yapacağız. 35 tane zincir çektim. Örgümü döndürdüm. En son zinciri bırakıyorum. 35. zinciri bıraktım. 34.'nün arka çizgisine giriyorum. İpi aldım. Tığın üzerinde 2 ilmek var. İkisini birlikte alarak sık iğne yaptım. Bu benim birinci sık iğnem. Başlangıç ve bitiş noktam olduğu için sık iğnenin tepesine, yine V harf şeklinde görünüyor. Sık iğnenin tepesine işaretleyiciyi takıyorum. Aynı yere geliyorum, arka çizgiye giriyorum. İkinci sık iğneyi yaptım. 2 ilmeği birlikte çektim. Aynı yere tekrar giriyorum. Üçüncü sık iğne yapacağım. İpi aldım ve 2 ilmeği birlikte çektim. Burada yapacağım işlem, aynı yere 3 tane sık iğne yaptık. Birinciye ve üçüncüye işaretleyiciyi takıyorum. Üçüncüye de işaretleyiciyi taktım. Artırmamı yapmış oldum. Başta ve sonda hep aynı artırma yapacağız. Bu tarafta nasıl bir artırma yapıyorsak sıra sonunda burada da aynı artırmayı yapıyoruz. Örgüyü bilenler hızlandırsınlar lütfen. Yeni başlayanlar hep burada takılıyorlar. O yüzden onlar için tekrarlıyorum. 35 tane zincir çekmiştim. 35.'yi bıraktım. 34. zincirin arkasına 3 tane sık iğne yaptım. Aynı yere 3 tane sık iğne yaptım. Birincisine ve üçüncüsüne işaretleyiciyi taktım. Siz de şimdi elinizdekini de kontrol ettiniz. Doğru şekilde yaptıysanız beraber ilerliyoruz. Sonra artık zincirlerin arka çizgisine sırasıyla birer tane sık iğne yapacağız. Artırmalarımız sadece başta ve sonda, aradaki zincirlerde sadece sık iğne yapıyoruz. Sık iğne için tığın başına dolamıyoruz. Bir sonraki zincirin arka çizgisine girdim, ipi aldım, tığın üzerinde 2 ilmek var, ikisini birlikte alarak sık iğne yaptım. Bir sonraki çizgiye girdim, ipi aldım, 2 ilmeği birlikte çekerek sık iğne yaptım. Bir sonraki zincirin arka çizgisine girdim, ipi aldım, tığın üzerinde 2 ilmek var, ikisini birlikte alarak sık iğne yaptım. Yine sıkı sıkı yapmıyorum. Bir sonraki çizgiye girdim, ipi aldım, 2 ilmek var, ikisini birlikte alarak sık iğne yaptım. Yeni başlayanlar benimle beraber yapsın lütfen. Bir sonraki çizgiye girdim, arka çizgiye girdim, ipi aldım, 2 ilmeği birlikte çektim. Birkaç tane daha beraber yapalım. Bir sonraki çizgiye girdim, ipi aldım ve 2 ilmeği birlikte çektim.
Bir sonraki çizgiye gir, ipi al ve 2 ilmeği birlikte çek. Sık iğne de bu kadar kolay. Gördüğünüz gibi herhangi bir sıkı sıkı örme yapmadığım için burada da kasma yok. Düzgün şekilde görünüyor. Şimdi artık sık iğne örmeye devam ediyoruz. En son zincire kadar sık iğne öreceğiz. Zincirlerin arka çizgisine birer tane sık iğne yapalım. Elimizi sıkı tutmayalım. Sırasıyla sık iğnelerimi ördüm. En son zincire kadar geldim. En son zincirin arka çizgisine herhangi bir işlem yapmadım. Orada artırma yapacağız. Burada önemli olan şey ne? Başta ve sonda artırmalarımızı yapacağız demiştik. Burada kendimizi sayı olarak nasıl kontrol edebiliriz? Doğru gittiğimiz için aradaki tek ördüğümüz sık iğneleri sayacağız. Şimdi burada sayalım. İşaretleyici taktığımız yerden siz de ip bağladıysanız sonrasında sayıyoruz. 1, işaretleyicinin olduğu yeri saymıyorsunuz. Sonrasından sayıyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Arada 32 tane sık iğne yapmışım. Bunu unutmuyoruz. Arada 32 tane sık iğne yaptım. En son zincirim kaldı. Onun da arka çizgisine 3 tane sık iğne yapacağım. Birinciye ve üçüncüye işaretleyiciyi takacağım. En son zincirin arka çizgisine girdim. İpi aldım. Birinci sık iğneyi yaptım. Hemen işaretleyiciyi takıyorum. Aynı yere giriyorum. İkinci sık iğneyi yaptım. Ve tekrar aynı yere giriyorum. Üçüncü sık iğneyi yapıyorum. Ve yine üçüncüye işaretleyiciyi takıyorum. Biz bu aradaki sık iğne sayısını neden saydık? Doğru gitmemiz için bu tarafta 32 tane sık iğne ördüysem karşı tarafta da 32 tane sık iğne örmeliyim. Siz sayıyı azaltmış ya da çoğaltmış olabilirsiniz. Bir tarafta kaç tane sık iğne ördüyseniz diğer tarafta da o kadar sık iğne olmalı. Tekrar ediyorum. Burada işaretleyicilerin arasında 32 tane sık iğne var. Karşı tarafta da 32 tane olmak zorunda. Sizde de bir tarafta kaç tane ise diğer tarafta o kadar olmak zorunda. Artırmamızı yaptık. Artık 32 tane sık iğneyi örmeye başlayacağız. Burada da batacağımız yerler sık iğnelerimizin gövdesi görüyorsunuz yine V harf şeklinde görünüyor. Bu V harflerinin altındaki boşluğa batıp sık iğne yapacağız. Böylece tam karşılarına sık iğne yapmış olacağız. Bu kısmı yanlış yapmamamız için bu kadar detaylı anlatıyorum. Sonrası kolayca ilerleyecek. Artırmayı yaptım. Sırasıyla sık iğnelerin dibine sık iğne yapıyorum. Birinci sık iğnenin dibine girdim. Sık iğne yaptım. Bir sonrakine girdim. Sık iğne yaptım. Bir sonrakine girdim. Sık iğne yaptım. Zaten batacağımız yerleri de böyle bu şekilde görebilirsiniz. Yine V harf şeklinde görünüyor. V harfine giriyorum ve sık iğne yapıyorum. Bir sonraki V harfine giriyorum. Sık iğne yapıyorum. Bir sonraki V harfine girdim. Sık iğne yaptım. Bir sonraki V harfine girdim. Sık iğne yaptım. Bu şekilde kırmızı işaretleyicinin olduğu yere kadar, başlangıç noktamıza kadar sık iğnelerimizi yapıyoruz. Sırasıyla gördüğümüz V harflerinin tepesine giriyoruz ve sık iğne yapıyoruz. Yine sayacağız. Sırasıyla sık iğnelerimi ördüm. Sıra sonuna kadar geldim. En son bir tane noktam kaldı görüyorsunuz. Sık iğnenin dibi kaldı. V harf şeklinde görünüyor. Ona da batıyorum ve son sık iğneyi de yapıyorum. Ve artık burada sayıyorum. Buradaki işaretleyiciden sonra sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ve 32. Doğru sayıda ilerlemişim. Şimdi siz burada saydınız. Yanlış yapmadıysanız benimle beraber bir üst sıraya çıkıyorsunuz. Eğer sayılarınız tutmadıysa, yanlış yaptıysanız demek ki yanlış bir yere batmışsınız demektir. Ya aynı yere 2 kere batmışsınızdır, ya bir öncesine batmışsınızdır, ya bir sonrasına batmışsınızdır. Yeni başlayanlarda genelde fark edilmiyor. Bu şekilde yanlışlar olabiliyor. Sökersiniz, daha 1. sıradayız zaten. Düzeltirsiniz, o şekilde devam edersiniz. Şimdi siz de düzelttiniz ve sıra sonundasınız. Artık bir üst sıraya çıkacağız. Artık bir üst sırada artırmamıza devam ediyoruz. 3 tane sık iğne yapmıştık aynı yere biliyorsunuz. Bir üst sıradaki artırmamız şu olacak. Her bir sık iğnenin üzerine 2 tane sık iğne yapacağız. Yani bu sırada hepsine çift batacağız. Aynı yere 2 tane yapıyorsak buna çift diyeceğiz. 1 tane yapıyorsak buna tek diyeceğiz. Şimdi bu kırmızı olan biliyorsunuz bizim bitişimiz ve başlangıcımızdı. Bunu çıkartıyorum ve bir üst sıraya çıkmış oluyorum. Burada sık iğnenin tepesine girdim. V harfini aldım. Birinci sık iğne yaptım. Hemen işaretleyiciyi takıyorum. Çünkü burası benim bitişim ve başlangıcım. Birinci sık iğne yaptım. Ne demiştim? Aynı yere 2 tane yapacağız. Birinciyi yaptım. Aynı yere ikincisini yapıyorum. Çiftimi yapmış oldum. Bir sonrakine geçiyorum. Ortadaki sık iğnemiz var biliyorsunuz. Bir sonraki sık iğnenin tepesine 2 tane sık iğne yapıyorum. Birinci sık iğne, aynı yere girdim. İkinci sık iğne. Yine işaretleyicinin olduğu yerdeyim. Buraya da 2 tane sık iğne yapacağım. Birinci sık iğne yaptım. Aynı yere girdim. İkinci sık iğne yaptım. Hemen işaretleyiciyi takıyorum. Bu işaretleyicilerin de mantığı, burada birinciye takıyoruz. Başlangıcımız olduğu için, burada da sonuncuya takıyoruz. Artırmanın sonu olduğu için. Bir alt sırada 3 tane sık iğnemiz vardı. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane sık iğnemiz var. Artırma noktamızda 6 tane sık iğnemiz var. Sonra artık işaretleyiciden sonra bir sonraki işaretleyiciye kadar aşağıdaki sık iğnelerin üzerine sık iğne yapıyoruz. Sırasıyla sık iğnelerin tepesine giriyorum ve bir tane sık iğne yapıyorum. Gevşek gevşek elimi sıkmadan sırasıyla her birine sık iğne yapıyorum. İşaretleyiciden sonra sık iğneleri ördüm ve bir diğer işaretleyiciye kadar geldim. Aradaki sık iğneleri sayıyorum. İşaretleyiciden sonra sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. 32 tane sık iğne var. Karşı tarafta da 32 tane sık iğne olacak. Örgüyü bilenler için söylüyorum. Bir üst sıralarda da aynı şekilde. Ben burada kırmızıyla başladığımda başlangıç noktasına nasıl bir artırma yaptıysam bu tarafta da aynısını yapıyorsunuz. Yani oraları hızlandırarak geçebilirsiniz. Şimdi biz burada ne yapmıştık? Her bir sık iğnenin üzerine 2 tane sık iğne yapmıştık. Yani çift batmıştık. O yüzden bu tarafta da aynı işlemi yapıyorum. İşaretleyiciyi çıkardım. 2 tane sık iğne yapacağım. Birinci sık iğneyi yaptım. Hemen işaretleyiciyi taktım. Çünkü burası artırmanın başlangıcı. Aynı yere ikinci sık iğne yapıyorum. Çiftimi yaptım. Bir sonrakine geçiyorum. Bir sonraki sık iğnenin üzerine 2 tane sık iğne yapıyorum. Tepesine girdim ve sırayla 2 tane sık iğne yaptım. Yine çift yaptım. Bir sonrakine geçiyorum. İşaretleyicinin olduğu yere geçtim. 2 tane sık iğne yapacağım. İkinciye de işaretleyiciyi takacağım. Birinci sık iğne yaptım. Aynı yere girdim. İkinci sık iğne yaptım.
Burada artık artırmam bitti. İşaretleyiciyi takabilirim. Sonra yine sırasıyla 32 tane sık iğne yapalım ve sıra sonuna kadar gelelim. Ben 35 zincirle başladığım için 32 tane sık iğne yapıyorum. Sizin sayınız değişik olabilir. Siz de kaç tane sık iğneniz varsa bir tarafta, diğerinde de o kadar sık iğne yapıyorsunuz. Sıra sonuna kadar geldim. 32 tane ördüğümden emin olduktan sonra artık bir üst sıraya çıkabilirim. Kırmızı işaretleyici benim başlangıç noktamdı. Artık burada yapacağımız işlem bizim şapkalarda da çantalarda da artırma mantığımız nedir? Ya da motiflerde, yuvarlak motiflerde artırmaya çiftlerle başlıyoruz. Çift battıktan sonra bir çift bir tek yapıyoruz. Bir üst sıraya çıkıyoruz. Bir çift iki tek. Bir üst sıraya çıkıyoruz. Bir çift üç tek. Yani çiftler değişmiyor. Ama tek sayısı birer birer artıyor. Bu şekilde de çantamız ya da örgümüz büyümüş oluyor. Burada da artık bir üst sırada bir çift bir tek yapacağız. Bir tane sık iğnenin üzerine iki tane sık iğne yapacağız. Bir sonrakine geçeceğiz. Bir tane yapacağız. İşaretleyiciyi çıkartıyorum ve bir çiftle başlıyorum. İlk sık iğnenin üzerine iki tane sık iğne yapacağım. Yani çift batacağım. Birinci sık iğneyi yaptım. Hemen işaretleyiciyi taktım. Aynı yere ikinci sık iğne yapıyorum. Çifti yaptım. Bir sonrakine geçiyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Bu sıra ne sırasıydı? Bir çift, bir tek. Bir sonrakine geçiyorum, çift yapıyorum. Yani aynı yere iki tane sık iğne yapıyorum. Çift yaptıktan sonra bir sonrakine geçiyorum, bir tane sık iğne yapıyorum. Yani tek batıyorum. Bir çift, bir tek. Bir çift, bir tek. Bir sonrakine geliyorum. Çift yapıyorum. İşaretleyicinin olduğu yere geliyorum. Tek yapıyorum. Ve aynı yere tek battığının üzerine işaretleyiciyi takıyorum. Mantığını anlayarak ilerlerseniz belki sonraki sıralarda izlemenize bile gerek kalmayacak. Bu işaretleyicilerin arası neydi? Bizim artırma noktamızdı. Artırmalar birbirini tamamlar. Bu sıra bizim bir çift bir tek sıramızdı. Bir çiftle başladıysak sıra sonunda bir tekle biteceğim demektir. İşaretleyicinin olduğu yere tek denk gelecek demektir. Bir sonrakinde iyice anlayacağız. Şimdi artık bu aradaki sık iğne noktasını öreceğiz. Burada zaten düz zeminde sık iğne öreceğimizi biliyoruz. Artık burada ip değişimi de yapmak istiyorum ki onu da gösterebileyim. Nasıl ip değiştireceğiz? Birkaç tane sık iğne örelim. Bir sonraki ipe geçelim. Şimdi ip değişimi yapacağımız zaman kaç sıra örersek örelim. Sık iğneye girdim, ipi aldım. Tığın üzerinde 2 ilmek var, ikisini bekletiyorum. Artık burada ip değişimi yapacağız. İpi arkaya aldım, açık krem rengi ipi aldım. Hangi renkle devam edeceksek onu üzerine alıyorum. Bu şekilde. Açık kremin üzerine koydum. 2 ipi arkada tutuyorum. İpleri çok kısa bırakmayın ki sonra gizleyebilelim. Bu şekilde 2 ipi arkada tuttum. Artık yeni aldığım iple örmeye devam ediyorum. 2 ilmek kalmıştı. Yeni aldığım iple ikisini birlikte çekiyorum ve sonraki ipe geçmiş oldum. Bu iki ipi arkada böyle birbirinin üzerine getirdim. Döndürdüm ve sık iğnenin altında gizleyeceğim. Sırasıyla yine sık iğneleri örüyoruz ve arada da arkadaki ipleri de gizlemiş oluyoruz. Gördüğünüz gibi bir diğer ipe geçmiş olduk. İp değişimi de bu kadar kolay. Herhangi bir ip saklama yapmadım sonrasında, zaten yürüterek ilerlediğimiz için gayet konforlu oluyor.
Şimdi arkadaki ipleri yürüttük, görüyorsunuz. Artık buradaki açık krem rengi kesebilirim. Yeteri kadar yürüttüm. Diğeriyle devam ediyorum. Şimdi işaretleyicinin olduğu yere kadar gelelim. Ve yine artırmamızı yapalım. Sırasıyla sık iğneleri yaptım ve işaretleyicinin olduğu yere kadar geldim. Bu sırada ne yapacaktık? Bir çift, bir tek. Bir çift, bir tek. Bir çift, bir tek. Bir çiftle başladıysam sıra sonunda tekle bitmeliyim. İşaretleyiciyi çıkardım. Oraya çift batacağım. Yani 2 tane yapacağım. Birinci sık iğneyi yaptım. Hemen başlangıçta işaretleyiciyi takıyorum. Aynı yere ikinci sık iğne yaptım. Bir çift yaptım. Artık bir sonrakine tek batıyorum. Bir tane sık iğne yaptım. Bir sonrakine girdim. 2 tane yaptım. Bir sonrakine girdim. Bir tane yaptım. Bir sonrakine girdim. 2 tane yaptım. En sonuncuya girdim. İşaretleyicinin olduğu yere bir tane yaptım. Tekle bitiyorum. Ve tekrar işaretleyiciyi oraya takıyorum. Aynı artırmayı yapmış olduk. Şimdi başlangıç noktamıza kadar gelelim. Kırmızı işaretleyicinin olduğu yere kadar gelelim. Ve bir üst sırada artırmamızı yapalım. Başlangıç yerine kadar sık iğneleri ördüm. İşaretleyicinin olduğu yere kadar geldim. Bir üst sırada ne yapacağız? Teklerimiz birer birer artıyor demiştim. Bir üst sırada da 2 tek bir çift yapacağız. Burada çiftlerimiz üst üste denk gelmesin ki böyle düzgün şekilde ilerleyebilelim. Güzel bir kavis verebilelim. O yüzden bir üst sırada 2 tek bir çift yapacağız. İşaretleyiciyi çıkartıyorum. İlk sık iğnenin üzerine bir tane sık iğne yapıyorum. Ve hemen işaretleyiciyi taktım. Lütfen yeni başlayanlar benimle beraber ilerlesinler. İşaretleyicinin olduğu yere bir tane sık iğne yaptık. Bir sonrakine geliyorum. Yine bir tane sık iğne yapıyorum. Sırasıyla 2 tane tek yaptık. Bir sonrakine çift batacağız. Yani 2 tane yapacağız. Bir sonrakine giriyorum. Aynı yere 2 tane sık iğne yapıyorum. 2 tek, bir çift. 2 tek, bir çift. Tekleri sırayla yapıyoruz. Sırasıyla bir sonrakine birinci tek yaptım. Bir sonrakine geldim. İkinci tek yaptım. 2 tek yaptıktan sonra sırayla bir sonrakine çift batıyorum. Aynı yere 2 tane sık iğne yapıyorum. 2 tek, bir çift. 2 tek, bir çift. 2 tek yapıyorum. Sırasıyla 2 tek yaptım. İşaretleyicinin olduğu yere çift denk gelecek. Aynı yere 2 tane sık iğne yapıyoruz. Birinci sık iğne yaptım. Aynı yere girdim. İkinci sık iğne yaptım. Ve işaretleyiciyi hemen takıyorum. İki tek, bir çift, 2 tek, bir çift, 2 tek, bir çift. Bir öncekinde neydi? Bir çiftle başlamıştık, bir tekle bitirmiştik. Burada da 2 tekle başladık, bir çiftle bitirdik. Şimdi aradaki sık iğneleri örelim. Burada da aynı artırmayı yapalım. Örgüyü bilenler 2 tek bir çift yapsınlar ve sıra sonuna kadar gelsinler. İşaretleyicinin olduğu yere kadar geldim. Ne yapacağız? 2 tek bir çift, 2 tek bir çift. Tekleri sırayla yapıyoruz. Birinci teki yaptım. Hemen işaretleyiciyi taktım. İkinci teki yaptım. Ve bir sonrakine çift batıyorum. Sırasıyla 2 tek yaptım. Bir sonrakine çift batıyorum. Aynı yere 2 tane sık iğne yapıyorum. Sırasıyla 2 tane tek yapacağız. Birinci tek yaptım. Bir sonrakine ikinci tek yaptım.
Bir sonraki sık iğneye giriyorum ve 2 tane sık iğne yapıyorum. Yani çift batıyorum. Sırasıyla 2 tek yapıyorum. Birinci tek, bir sonrakine ikinci tek ve işaretleyicinin olduğu yere çift batıyorum. Bunlar size denk gelmiyorsa arada fark etmeden yanlış yere batmış olabilirsiniz. O yüzden düzeltip öyle devam ediyorsunuz. Çifti yaptım. Ne yapıyorum? İkinci sık iğnenin tepesine işaretleyiciyi takıyorum. Çünkü burası artırmanın sonu. Yine aradaki sık iğneleri örelim ve işaretleyicinin olduğu yere kadar gelelim. Sıra sonuna kadar geldim. Artık bir üst sıraya çıkıyoruz. Artırmaya devam ediyoruz. Bu sırada yapacağımız işlem bir çift 3 tek yapacağız. Başlangıçta çiftle başlıyorum. Aynı yere birinci sık iğne yaptım. Hemen işaretleyiciyi takıyorum. Yine buraya aynı yere ikinci sık iğne yaptım. Çiftle başlamış oldum. Arada 3 tane sık iğne yapacağız. Tek yaparken ne yapıyoruz? Sırasıyla bir sonrakiyle devam ediyoruz. Bir sonrakine birinci tek, bir sonrakine ikinci tek, bir sonrakine üçüncü tek. 3 tekten sonra bir sonrakine çift batıyorum. Aynı yere 2 tane sık iğne yapıyorum. Çifti yaptıktan sonra arada 3 tane tek yapacağım. Sırasıyla birinci tek, ikinci tek ve üçüncü tek. Bir sonrakine çift yapıyorum. 1, 2 tane sık iğne yaptım. Gördüğünüz gibi işaretleyicinin olduğu yere kadar 1, 2, 3 tane tekim kaldı. Zaten neydi? Bir çift 3 tek yapacaktık. Bir çiftle başladıysam 3 tekle bitmek zorundayım. Üçüncü tek de işaretleyicinin olduğu yere denk gelmek zorunda. Birinci tek, ikinci tek ve üçüncü tek. Üçüncü teke de işaretleyiciyi takıyorum. Bu şekilde. Bir çift 3 tek sırası. Şimdi buradaki artırma yerine kadar gelelim. Bu arada şunu göstermek istiyorum. Artırmalarımız zaten burada ne yapacaksak burada aynısını yapacağız. Yine ipimizi değiştirelim. Bir iki tane sık iğne örüyorum. Sık iğneyi yaptım. Tığın üzerinde 2 ilmeği bıraktım. İp değişimi yapacağım için buradaki ipi arkaya alıyorum. Yeni öreceğim ipi aldım. 2 ipi üst üste tutuyorum. Bu yeni aldığım ipi de çok kısa tutmuyorum ki arada gizleyebileyim. 2 ipi üst üste aldım. Artık yeni iple örmeye başlayabilirim. 2 ilmeği birlikte çekiyorum. Yeni ipe geçmiş oldum. Şimdi ne yapacağım? Arkada 2 ipi bu şekilde birbirinin üzerine geçirelim, döndürelim ve sık iğneleri örerken arkada gizleyelim. Sırasıyla işaretleyicinin olduğu yere kadar yine sık iğnelerimizi yapıyoruz. Yeni ipe geçmiş olduk. Ve arkadaki ipi de gizliyoruz. Şimdi arkada gri renk ip bitti. İplerimi yeteri kadar gizledim. Bej rengi kesebilirim. Gördüğünüz gibi ip değişiminde de arkada düzgünce gizlediğimiz için herhangi bir ip dışarı çıkmıyor ve düzgünce gizlemiş oluyoruz. Ben ip bağlayarak yapmıyorum genelde. Renk geçişlerimi bu şekilde yapıyorum. Gördüğünüz gibi yeni renge geçmiş olduk. Burada detaylı şekilde gösterdim. Aynı işlemi burada da yapıyoruz. Yine üst sıralarda da burada detaylı göstereceğim. Burada bilgilendirme ile devam edeceğiz. İşaretleyicinin olduğu yere kadar sık iğnelerimizi ördük. Bu sırada ne yapacağız? Bir çift 3 tek yapacağız. İşaretleyicinin olduğu yerde çiftle başlıyoruz. Bir çift 3 tek.
bir çift 3 tek, bir çift 3 tek yapıyoruz. Üçüncü tek işaretleyicinin olduğu yere denk gelecek. Üçüncü teke yine yaptıktan sonra işaretleyiciyi takıyorsunuz ve sıra sonuna kadar geliyorsunuz. Yeni başlayanlar da artık bu şekilde örgüde, başka örgülerde de, başka videolarda da, başka arkadaşların videosunda da çanta artırmalarında bir tarafta ne yapıyorsak diğer tarafta da aynısını yapıyoruz. Baktınız ben ya da başka arkadaş bu tarafta ne anlattıysa diğer tarafta da aynısını yapabilirsiniz. Şimdi sıra sonuna kadar buradaki kırmızı işaretleyicinin olduğu yere kadar gelelim. Yine sıra sonuna kadar geldik. Başlangıç noktamızdayız. Ben yeni başlayanlar için 4 tane işaretleyici kullandım. Artık eliniz alıştıkça, örmeyi öğrendikçe sadece başlangıç noktasına koyacaksınız. Benim burada yaptığım gibi. Diğerlerinde zaten gözünüz alıştığı için oralarda da aynı işlemi yapacaksınız. Örgü örmeniz geliştikçe diğerlerine ihtiyaç duymayacaksınız. İşaretleyicinin olduğu yere geldim. Bu sırada yapacağımız işlem 4 tek 1 çift. İşaretleyiciyi çıkartıyorum. İşaretleyicinin olduğu yerden birinci tekle başlıyorum. İlk sık iğneyi yaptım. Hemen işaretleyiciyi takıyorum. Birinci tek yaptım. Sırasıyla devam ediyorum. Bir sonrakine ikinci tek, bir sonrakine üçüncü tek ve bir sonrakine dördüncü tek. 4 tek yaptıktan sonra bir sonrakine çift yapıyorum. Yani aynı yere 2 tane sık iğne yapıyorum. Dört tek bir çift, 4 tek bir çift, 4 tek bir çifti yaptık. Sırasıyla 4 tek yapıyorum. 1, 2, 3, 4 tek yaptım. Bir sonrakine çift batıyorum. Aynı yere 2 tane sık iğne yaptım. 4 tek bir çift, 4 tek bir çift. Şimdi yine 4 tek yapıyorum. 1, 2, 3 ve 4. Tekle başlamıştık. Sıra sonumuz çift olmalı. Çiftle bitmeli. Yani işaretleyicinin olduğu yere bir çift yapıyoruz. Birinci sık iğne, aynı yere ikinci sık iğne. Hemen ikinci sık iğneye işaretleyiciyi takıyorum. Lütfen yeni başlayanlar kendisini kontrol etsin. 4 tekle başladık. 4 tek bir çift. 4 tek bir çift. 4 tek bir çift. Çiftle bittik. İkinci sık iğnenin tepesine de işaretleyiciyi taktık. Burada yine ip değişimi yapalım. O da iyice pekişmiş olsun. İşaretleyiciden uzaklaşmaya çalışıyorum. Yani herhangi bir amacı yok. Siz rahat görün istiyorum. Birkaç tane ördüm. Sık iğne yapmak için ipi aldım. Tığın üzerinde 2 ilmek var. İpi arkada tutuyorum. Bir sonraki renge geçiyorum. 2 ipi üst üste tuttum. Artık yeni renkle örebilirim. Buradaki renk de bizon renk. İki ipi böyle üst üste döndürdüm ve sık iğne örerek devam ediyorum. Artık yeni ipe geçmiş oldum. Gördüğünüz gibi yeni aldığım renk arkada bitti artık. Yeterince yürüttüm gri renkle beraber. Artık gri rengi de kesebilirim. Gördüğünüz gibi yine dışarıda herhangi bir ip yok. Astarsız da kullansanız çok güzel şekilde kullanabilirsiniz. Yine sık iğne örmeye devam ediyorum. Burada detaylı şekilde anlattım. 4 tek bir çift yaptık. Yine sık iğneleri örmeye devam ediyorum. İşaretleyicinin olduğu yere geldim. İşaretleyicinin olduğu yerden tek örmeye başlıyorum.
4 tek, bir çift, 4 tek, bir çift, 4 tek ve sıra sonunda işaretleyicinin olduğu yere bir çift yapmalıyım. İkinci sık iğne yapıyorum ve üzerine işaretleyiciyi takıyorum. Yine aradaki sık iğneleri örelim ve buradaki başlangıç noktamıza kadar gelelim. Burayı detaylı anlatacağım. Dediğim gibi burayı bilgilendirmeyle geçeceğim. Bir üst sırada zaten son artırmamızı yapacağız. Sonra siz artırmaya nasıl devam edebilirsiniz onu anlatacağım. İstediğiniz kadar artırabilirsiniz. Artırma mantığı da çok kolay. Artık örgümüzü yukarı doğru büyüteceğiz. Sıra sonuna kadar geldim. Aynı artırmayı burada da yaptım. Sıra sonuna kadar geldim. Artık son artırma sırasındayız. Bu sırada yapacağımız işlem bir çift 5 tek yapacağız. Çiftle başlayacağız, tekle bitireceğiz. İlk sık iğnenin üzerine çiftle başlıyorum. Birinci sık iğne yaptım. Hemen işaretleyiciyi taktım. Aynı yere ikinci sık iğne yapıyorum. Çiftle başlamış oldum. Sonra sırasıyla 5 tane sık iğne yapıyorum. 5 tek yapıyorum. 1 2 3 4 ve 5. 5 tane sık iğne yaptım. Bir çift 5 tek. Devam ediyorum. Bir sonrakine çift batıyorum. Aynı yere 2 tane sık iğne yaptım. Sırasıyla 5 tane tek yapacağım. 1 2 3 4 ve 5. Bir sonrakine çift batıyorum. Ve sırasıyla 5 tek yapacağım. 5 tane tek yapacağım. 5. tek işaretleyicinin olduğu yere denk gelmeli. 1 2 3 4 5. tek işaretleyicinin olduğu yere denk gelecek. Bu şekilde. Ve hemen işaretleyiciyi taktım. Son kez sizinle beraber ip değişimi yapalım. Yine görebilmeniz için açık bir renk seçeceğim. Burada gördüğünüz gibi her sırada böyle istediğim yerlerde değişik ipler yaptım. Hatta oğluma verdim buradaki ipleri. O istediği kadar ipleri kesti. Ona da etkinlik olmuş oldu. Ben o ipleri burada kullandım. Yani herhangi bir uzunluk, kısalığı, eşitliği yok. İstediğiniz kadar yapabilirsiniz. Şimdi tekrar açık kreme döneceğim. Sık iğne için ipi aldım. Tığın üzerinde 2 ilmek var. İpi arkada tuttum. Yeni örmek istediğim ipi alıyorum ve 2 ipi arkada tutuyorum. Yeni iple sık iğnemi örüyorum. Ne yapacağız? Arkada ipleri döndürerek sık iğne örerken onları da arkada gizleyeceğiz. Sırasıyla sık iğneleri örüyorum. Arkada artık kısa kalan ipim yeteri kadar gizlendiğinde buradaki ipi kesebilirim. Yeni ipe de bu şekilde geçmiş olduk. Yine burada yaptığımız işlemi diğer tarafta tekrarlayalım. Bir çift 5 tek, bir çift 5 tek, bir çift 5 tek yapıyoruz. 5. tek buradaki işaretleyicinin olduğu yere denk gelecek. Sonra aradaki sık iğneleri örelim ve artık sıra sonuna kadar gelelim. Ben 5 tek bir çiftte artık tabanı bitireceğim ama örmek isteyenler için onlar nasıl artıracak onu anlatacağım. Sonra artık çantayı büyütmeye geçeceğiz. Sıra sonuna kadar geldim. Artık ben artırmaya devam etmeyeceğim. Dediğim gibi orta boyda bir günlük çanta yapmak istiyorum. 5 tek bir çiftte artırmalarımla beraber yaklaşık 29,5 santim kadar genişliğe ulaştım. Sonra üzerine örmeye devam edeceğiz. Yarım santim 1 santim daha gelse yaklaşık 30 santim kadar edecek. Şimdi ipiniz ve tığınız benimle aynı olabilir.
Aynı şekilde ördük, aynı artırmalarla ördük ama elimizin sıkılığı, gevşekliği herkeste değişebilir. Bu yüzden ölçüler de değişir. Aynı sayılarla ben 29-29,5 santime ulaşırken siz eliniz çok sıkıdır. 27'ye de ulaşabilirsiniz, 27 santime de ulaşabilirsiniz. Eliniz benimkinden daha gevşektir. 31-32 santime de ulaşabilirsiniz. Yani burada yanlış ördüm diye düşünmeyin. Bu sadece elimizin sıkılığı, gevşekliği ile alakalı. Farklı ipler kullanıyorsanız, daha kalın ipler kullanıyorsanız sizin ölçünüz daha büyük olacaktır. Daha ince ipler kullanıyorsanız sizinkiler daha küçük olacaktır. Şimdi siz genişliğini büyütmek istiyorsanız ne yapacaksınız? Artırmaya devam edeceksiniz. Mantığımız çok kolay. Ne yaptık? Bir çift bir tek yaptık. Bir üst sırada iki tek bir çift yaptık. Bir üst sırada bir çift üç tek yaptık. Bir üst sırada dört tek bir çift yaptık. Bir üst sırada bir çift beş tek yaptık. Yani ne yapmışız? Bir sırada tekle başlamışız. Bir sırada çiftle başlamışız. Şimdi burada çiftle başladıysak bir üst sırada ne yapacağız? Altı tek bir çift yapacağız. Daha mı büyütmek istiyoruz? Bir üst sırada ne yapacağız? Bir çift 7 tek yapacağız. Bunların hepsini yazacağım, merak etmeyin. Sadece mantığını anlatıyorum. Bir sırada çiftle başlıyorsak bir üst sırada tekle başlıyoruz. 6 tek, bir çift, 7 tek, 8 tek, bir çift 9 tek gibi. Yani bu şekilde artırmalarımızı yapıyoruz. Burada anlatacağım çantanın en güzel tarafı, İstediğiniz kadar zincirle başlayın, istediğiniz kadar artırma yapın. Kendi istediğiniz boyuta gelene kadar kendi zevkinize göre istediğiniz kadar büyütün. Herhangi bir sayıya uymak zorunda değiliz. Çünkü üzerine artık herhangi bir model kurulumu yapmayacağız. Sık iğne örerek ilerleyeceğiz. Çantanın en güzel tarafı bu. Ben o dikilen versiyonunu denedim. Dikiş benim çok sevdiğim bir şey değil. Size anlatırken böyle keyifsiz anlatacaktım. O yüzden öyle anlatmak istemedim. Bu şekilde size anlatacağım şekilde çantayı yaptım. Şimdi ben 5 tek bir çiftle bitirdim. İstediğim orta boy bir çantaya ulaştım. Çantanın genişliğine ulaştım. Siz de artırmalarınızı yapın. Artık genişliği ne kadar olduysa, istediğiniz kadar olduysa sıra sonunda yine burada buluşalım. Sonrasında artık üzerine sadece sık iğne öreceğiz. Şimdi sizin de istediğiniz kadar artırma yaptığınızı varsayarak örgüme devam ediyorum. Siz artık artırmalarınızı yaptınız. Buradaki artık işaretleyicilere ihtiyacımız yok. Sadece başlangıçtaki dursun. Bunlara artık ihtiyacımız yok. Herhangi bir artırma yapmayacağız. Bunlarla işimiz bitti. Sadece başlangıçtaki dursun. Benim buradakinde de sadece başlangıçtaki duruyor. Çünkü en son bitiş yapacağım zaman buradan başladığımı bileyim. Burada köşede bitirebileyim. Bunu da artık buraya takmama gerek yok. Sık iğnenin gövdesine takabilirim. V harfi şeklinde görünüyor. Sık iğnenin gövdesine taktım ve artık burada durabilir. Siz de artırmalarınızı yaptınız. İşaretleyicinin olduğu yere kadar geldiniz. İşaretleyiciyi sık iğnenin olduğu yere gövdeye taktınız. Bir üst sıralarda taşımanıza gerek yok artık. Yapacağımız işlem her sık iğnenin üzerine sık iğne yapmak. Tek batmışım, çift batmışım hiçbirine bakmıyorum. Her bir sık iğnenin üzerine sık iğne yapıyorum. Sırasıyla her bir sık iğnenin üzerine sık iğne yapıyorum. Aşağıda tek batmışım, çift batmışım hiçbir önemi yok. Burada her bir sık iğnenin üzerine tek batıyorum. Bu sıradan sonra artık çantamızın kıvrıldığını göreceksiniz. Şeklini alacak. Sırasıyla her birine sık iğne yapıyorum. Artık hiçbir sayı saymayacağız. Örgünün boyu kaç olsun istiyorsanız çantanızın boyu. Ben 30 santim kadar yaptım. 30 santim olana kadar sadece sık iğne yapacağım. Gördüğünüz gibi kıvrılmaya başladı. Bu şekilde. Yapacağım tek işlem her bir sık iğnenin üzerine sık iğne yapmak. Bitişimmiş, başlangıcımmış, çiftmiş, tekmiş hiçbirine bakmıyorum.
döne döne öreceğiz. Burada son kez yine ip değişimi göstermek istiyorum. Burada artık size anlatacağım son yer olduğu için koyu renge geçebilirim. Sık iğne yapmak için ipi aldım. 2 ilmeği tığda bıraktım. İpi arkada tutuyorum ve kahverengi ipi aldım. Ve onunla artık örmeye başlıyorum. Sık iğnelere yeni renkle devam ediyorum. İpi yeteri kadar gizledikten sonra buradaki ipi kesebilirim ve kahverengiyle örmeye devam ediyorum. Yapacağım işlem değişmeyecek. Döne döne her önüme gelen sık iğnenin tepesine bir tane sık iğne yapıyorum. Her sık iğnenin tepesine bir tane sık iğne yapıyorum. Bu şekilde. Burası bizim tabanımız. Sık iğnelerle öreceğim. Şimdi döne döne birkaç sıra öreceğim. Bu şekilde artık çantanın formunun oluşunu görmenizi istiyorum. Onun üzerine ben kaç sıra sık iğne örmüşüm, kaç santime denk gelmiş onları söyleyeceğim. Ve sonra artık onun üzerine askımızı öreceğiz ve çantamızı bitireceğiz. Örmeye devam ettim. Gördüğünüz gibi artık örgümüz çukurlaştı, çantamız çukurlaştı ve yukarı doğru sık iğnelerimizi örüyoruz. Burada gövdesine işaretleyici takmıştık. Üzerine 1, 2, 3, 4 sıra sık iğne ördüm. Yapacağımız tek işlem sırasıyla döne döne sık iğne örmek. Şimdi şunu da söylemek istiyorum. Burada işaretleyiciyi taktık ama o an insanlık hali örerken çıktı diyelim ya da ipiniz çıktı diyelim. Önemli değil. Zaten bitişlerimizi bu köşe noktasında yapacağız. En son sıra sonumuzu köşede yapacağız. Orada işaretleyiciniz kaybolsa bile yerini bulmaya çalışmayın. Burada sıra sonunda köşede bitişimizi yaparız. Bu sadece benim size sıra sayısı söylememe yardımcı oluyor. Burada 4. sıradayım. Artık kendi çantamıza geçtik. Ne yapıyoruz? Sırasıyla sık iğne örüyoruz. Ben kaç sıra örmüşüm? 51, 52. 52 sıra örmüşüm. Sıra sonunu beraber yapacağız tepede. İşaretleyicinin olduğu yere kadar 25 santim. İşaretleyiciden sonra yani 25 santim örmüşüm. Bunu neye göre yapıyoruz? Yine zevkimize bağlı. İç hacmi içinize siniyorsa artık örmeyi bırakırsınız. İçi de bu şekilde görünüyor. Tabandan itibaren söyleyeyim de benimle aynı yapmak isteyenler için. Tabandan itibaren de yine yaklaşık 30 santim. Ben sap kısmını buradaki bej renkle yapacağım. O yüzden en son sırayı sizinle beraber bej renkle öreceğiz. Kendi örgümüzde şurada ipimizle gizleyelim. Normalde ben örerken gizlerim. Orada anlatırken karıştırmak istemedim. Buradaki ilk ilmek yaptığımızda kalan ipimiz vardı. Onu sık iğnelerin altında yürüterek gizliyorum. Ondan da kurtulalım. Sonra siz de artık şimdi başladınız. İstediğiniz renklerle istediğiniz sıra kadar, istediğiniz ölçüye gelene kadar döne döne sık iğnelerinizi ördünüz ve artık en son sıraya geçtiniz. Beraber son sıramızı örüp saplara geçeceğiz. Bu hemen bir günde olmuyor. Sürekli ip değişimi yaptığımız için 2-3 gün içinde çantanın boyunu bitiriyorum. Saplarını örüp çantayı bitiriyorum. Dışarıda kalan ipi de kesiyorum. Siz de artık istediğiniz sıraya kadar geldiniz. Ben saplarımı bej renkle öreceğim için
Son sırayı da bej renkle öreceğim. Burada ip değişimi yapıyorum. Tığın üzerinde 2 ilmek var. Bej rengi üzerine aldım. Ve bej renkle son sıramı örüyorum. İpleri döndürdüm. Köşede düzgün bir bitiş için sadece bir şey göstereceğim. Onun dışında yine aynı sık iğnelerimizi örüyoruz. Köşeye kadar gelelim. Köşeye kadar geldim. Çantamız bu şekilde duruyor. Böyle. Tam köşeye kadar geldim. Burada en sonda düzgün bir bitiş yapabilmek için şunu yapacağız. Bir sonraki tepeye geliyorum. İpi aldım ve ilmekten kaydırdım. Gördüğünüz gibi tekrar gösteriyorum. Köşeye kadar gelmiştim. Bir sonraki tepeye giriyorum. Sık iğnenin tepesine girdim. İpi aldım ve ilmekten kaydırdım. Bir üst sırada düzgün bir bitiş yapmak istiyorum. Tüm görünüm eşit olsun istiyorum. O yüzden burada yine sık iğne öreceğim. Bir zincir çektim. Ve dibine aynı battığım yere sık iğne yapıyorum. Gördüğünüz gibi. Normalde bizim çantamızın herhangi bir bitişi başlangıcı yok. Döne döne örüyoruz. Şimdi döne döne örerken yamuk şekilde gitmesin diye son sırada bunu yapıyorum. Gördüğünüz gibi burada bir yükselti oluştu. Sıra sonunda ilk sık iğnenin tepesine düzgün bir bitişle tüm zemini eşitleyeceğiz. Tekrar gösteriyorum. En son sık iğneyi yapmıştık. Bir sonraki sık iğnenin tepesine girdim. İpimi aldım ve kaydırdım. Bir zincir çektim ve dibine sık iğne yapıyorum. Bir tane sık iğne yaptım. Yine yapacağım işlem değişmiyor. Sırasıyla her bir sık iğnenin tepesine sık iğne yapıyorum. Bunun mantığını da sıra sonunda anlayacaksınız. Düzgün bir görünüm için, eşit bir görünüm için. Sırasıyla devam ediyorum. En son sıra sonunda burada bir zincir çektiğimiz yere kadar gelelim. Aynı köşeye kadar gelelim. Sırasıyla sık iğneleri ördüm. Buradan örmeye başlamıştık. Sıra sonuna kadar geldim. Buradaki bir zincir çekip sık iğne yaptığım yere kadar geldim. Artık düzgün bir bitiş yapacağız. Onun için burada artık ipimizi yeteri kadar bırakıp kesebiliriz. Tüm görünümü eşitleyeceğiz. Yeteri kadar ip bırakıp kesiyorum. Daha küçük bir tığ numarası aldım. Daha rahat girip çıkabilmek için. Burada düzgün bitişten kastım tüm motiflerde ve örgülerde gösterdiğim gibi bir tane daha tepe oluşturmak. Görüyorsunuz tüm tepeler V harf şeklinde görünüyor. Bir tane daha V harfi oluşturacağız. Sık iğne tepesi oluşturacağız. Sık iğnenin tepesi V harf şeklinde görünüyor. 2 tane kanadı var. Biri örgünün güzel yüzünde, dış yüzünde. Biri arka yüzünde, iç yüzünde. Biz bu tepeleri ve kanatları kullanarak bir tane daha tepe oluşturacağız. Burada bir zincir çekmiştik. Bir zincire dokunmuyorum. İlk ördüğüm sık iğnenin tepesine arkadan giriyorum. İlk ördüğüm sık iğnenin tepesine arkadan giriyorum. İpi aldım ve örgünün arkasına çekiyorum. İlk sık iğnenin tepesinden ipi arkaya çektim. Burada da son ördüğüm sık iğne var. Onun sadece arka kanadını kullanıyorum. Örgünün arkasındaki kanadı kullanıyorum. Örgünün arkasındaki kanada girdim. İpi aldım ve yine örgünün arkasına çektim. Gördüğünüz gibi bir tane daha sık iğne tepesi oluşturmuş olduk ve tüm görünümü eşitlemiş olduk. Artık hepsi V harf şeklinde görünüyor. İpi arkada gizleyebilirim. Sonra artık sapları örmeye geçeceğiz.
Örgünün arkasına gizliyorum. Burada sökülmemesi için ne yapacağım? Bir zincirle buraya sabitleyeceğim. Kestiğim iple bu şekilde bir ilmek oluşturdum. İpi ilmekten geçirdim. Bir zincirle buraya sabitlemiş oldum. Sonra artık sık iğnelerin altında ipi gizliyorum ve çantanın boyuyla işimizi bitiriyoruz. Bu aşamada istiyorsanız hazır askılar, saplar da kullanabilirsiniz. Astarlama da yapabilirsiniz. İstediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. İpi yeteri kadar gizledikten sonra dışarıda kalan ipi kesiyorum. Artık buradaki işaretleyiciyle işim bitti. Çantanın bu şekilde boy kısmı hazır. Çantamızı bu şekilde hazırladık. Artık saplarımızı örelim, saplarımızı dikelim ve çantamızı bitirelim. Şimdi artık saplarımızı yapacağız. 2 tane aynı saptan yapacağız. Ben birinciyi hazırladım, ikinciyi beraber hazırlayalım. Şimdi ikinci sapımızı beraber yapıyoruz. Çanta sapını yapalım. Öncelikle başta ve sonda dikebileceğimiz kadar ip bırakacağız. Başlangıçta bu kadar, dikebileceğim kadar ip bırakıyorum. Sonrasında çantaya dikeceğiz orada. Yine zincir çekeceğiz. Yeteri kadar ipimizi bıraktık. Halka oluşturduk. Öncelikle ne yapıyoruz? İlmeğimizi hazırlıyoruz. Bir zincirle ilmeğimizi hazırladık. 8 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 tane zincir çektim. Bunun üzerine artık tekli trabzanlar yapacağız. Bu tekli trabzanı çakma sık iğne ya da yarım trabzan olarak duymuş olabilirsiniz. Onun için de tığın başına bir kere doluyorum. 2 ilmeği birlikte tuttum. 8 tane zincir çekmiştik. 8.'yi atladım, 7.'yi atladım. 6.'ya tekli trabzan yapacağım. Yani 1, 2 zincir atladım. 3.'ye geldim. Zincirin V gibi görünen tarafını kullanıyoruz. 3.'ye geldim. Tığın üzerinde 3 ilmek var. 3'ünü tekle çekerek tekli trabzan yapıyorum. İsmi de oradan geliyor. 3 ilmeği tekle çekiyoruz. Tığın başına doladım. Bir sonraki zincire girdim. İpi aldım. Tığın üzerinde 3 ilmek var. 3'ünü tekle çekerek tekli trabzan yapıyorum. Başta 2 zincir atlamıştık. 2 zincirde bir tane tekli trabzan kabul ediyoruz. 1, 2, 3 tane yaptık. Devam ediyorum. Bir sonraki zincire girdim. İpi aldım. 3 ilmeği tekte çektim. Tığın başına doladım. Bir sonraki zincire girdim. İpi aldım ve 3 ilmeği tekte çektim. Tığın başına doladım. Bir sonraki zincire girdim. İpi aldım ve 3 ilmeği tekte çektim. Tığın başına doladım. Son bir zincirim kaldı. Zincire girdim. İpi aldım ve 3 ilmeği tekte çektim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 zincirle beraber 7 tane tekli trabzanım var. Ben 50 santimlik saplar ördüm. Bu yeterli geliyor çünkü içine de bir şeyler koyduğumuz zaman çanta sarkıyor zaten. Çok fazla uzun yaptığımızda hoş görünmüyor. O yüzden 50 santimlik saplar yapıyorum. Her sırada yapacağımız işlem her sırada bu 7 trabzanı korumak. Ben 7 trabzanlı yaptım. Bu benim için yeterli. Diyelim ki siz çantanızı büyüttünüz. O zaman size ne yaparsınız? 9 zincir çekersiniz, 10 zincir çekersiniz. Buradaki trabzan sayısını çoğaltırsınız. Bir üst sıraya 2 zincir çekerek çıkıyorum. 1, 2 zincir çektim. Tığın başına doladım ve örgüyü döndürdüm. Buradaki ilk trabzanın dibine tekli trabzan yapıyorum. Sırasıyla her birinin üzerine tekli trabzan yapıyoruz. Yani 3 ilmeği tekle çekiyoruz. 2 zincirde tekli trabzan saydığımızı unutmayın lütfen.
2 zincirde sayarak 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane yaptım. Ne yapmam gerekiyor? Her sırada 7 tane olması gerekiyor. En son trabzanın tepesine girdim ve tekli trabzan yaptım. 7 taneye ulaştım. Tekrar hep aynı işlemi yapacağız. 2 zincirle bir üst sıraya çıkıyorum. Tığın başına doladım ve örgüyü döndürdüm. Hemen dibine, ilk trabzanın tepesine tekli trabzan yapıyorum. 2 zincirde bir tane tekli trabzan saymıştık. Bir tane daha yaptık. 2 oldu. Ben her sırada saydım. Siz de sayarak ilerleyin lütfen. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Sayarak ilerlerseniz şuraya mı batacağım, buraya mı batacağım karıştırma derdiniz olmaz. Hep aynı işlemi yapacağız ama 2 sıra daha göstereceğim. 1, 2 zincir çek, tığın başına dola ve örgüyü döndür. İlk trabzanın tepesinden, zincirin dibinden başlıyorum. İkinci tekli trabzan, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci. Her sırada 7 taneyi koruyoruz ki düz şekilde ilerleyebilsin. 1, 2 zincir çektim, tığın başına doladım ve örgüyü döndürdüm. 2 zincirle ilk trabzanı yapmıştık. Sonra dibinden itibaren sayıyorum. İkinciyi yaptım. 3, 4, 5, 6 ve 7. Gördüğünüz gibi 5 sırada örsek, 500 sırada örsek 2 zincir çekeceğiz. Örgüyü döndürüp dibinden örmeye başlayacağız. Her sırada da eşit sayıda tekli trabzanımız olacak. Santim olana kadar yaptım. 50 santime de 53 sırada ulaştım. Tekli sayılarda bitirin ki bitişimiz yine düz yüzde olsun. Dikerken düz yüzden dikmiş olalım. 51, 53, 55, 57 gibi tek sayılarda bitirmeye çalışın. O aşamada 51 santim olmuş, 52 santim olmuş önemli değil. Tek sayıda bitmeye çalışın. Bunu şimdi 5 sıra ördüm. Diğerini 53 sıra örmüştüm. Bunu da 53 sıra öreceğim. Sonra artık beraber çantaya dikişini yapacağız. Önemli olan ölçü demiştim. Elinizin sıkılığına, gevşekliğine göre sıra sayısı değişebilir ama ölçü değişmez. Benimle aynı ölçüde yapmak istiyorsanız lütfen 50 santim olana kadar yapın. Sapımı 50 santim olana kadar örmüştüm. Her 10 sırada bir de işaretleyici taktım ki hep baştan sona saymak zorunda kalmayın. Burası 50. sıraydı. Üzerine 51, 52, 53. sırayı ördüm. En son sıra sonunda son tekli trabzanı da yapınca dikebileceğim kadar ip bırakıp kesiyorum. Artık dikişimizi yapacağız. Siz de bir tane çanta sapını benim gibi hazırladınız. İkinciyi de hazırlıyorsunuz. Aynı şekilde aynı sıra sayısında ve artık çantamıza dikiyoruz. Burada çantamı düzeltiyorum. Birinci sıralarda düz yüzler görünüyor. Bu şekilde dikeceğim. Burada olmasını istediğim yere göz kararı karar veriyorum. Bu kadar uzaklık yeterli. Bir tanesini dikelim, diğerini de eşit şekilde dikelim. Siz de önünüze bu şekilde saplarınızı aldınız. Nerede dikmek istediğinize karar verdiniz. Dikebileceğimiz kadar ip bırakmıştık. Onu geçiriyorum. Plastik iğneler de kullanabilirsiniz. Buradan başlıyorum. Öncelikle tepelerden geçirelim. 7 tane tekli trabzanımız var. Burada 7 tane tepeyi kullanalım.
Tepeden girdim. Karşı tarafta da tekli trabzanın tepesine battım. Buradaki V harfine batıyorum. Öncelikle sabitleyeceğiz. Sağlamlaştırmayı sonra yapacağız. Askıda çanta sapında tekli trabzanın olduğu yere battım. Bu tarafta da sık iğnenin tepesine battım. Sadece karşılıklı sabitliyorum şu an. Sırasıyla devam ediyorum. En sonuncuya da battım. Ve karşılıklı eşit şekilde tutturmuş oldum. Şimdi arkayı döndürüyorum. Burada kalkık bir görüntü var. Onu istemiyorum. O yüzden ne yapacağım? Burada çantanın ipine battım. Askımızın sap kısmında yine V harfleri görünüyor. Sırasıyla batıyorum. Artık sağlamlaştırıyoruz. Bir çantanın ipine battım. Bir çanta sapına battım. Bir çantanın ipine battım. Bir de yukarıda çanta sapında V harf şeklinde görünüyor. Üst taraftaki panada batıyorum. Çantanın sapının ipine battım. Bir çantanın kendisine, bir sapına. Bunu da yeni başlayanlar için gösteriyorum. Örgüyü bilenler dikmiştir zaten. Bir çantanın kendisine, bir sapına. Bir çantanın kendisine, bir sapına. Bir çantanın kendisine, bir de sapına. Bu şekilde gördüğünüz gibi o kalkık görüntü de gitmiş oldu. Bir bütün şeklinde görünüyor. Artık bundan sonra sağlamlaştırma yaptıktan sonra içinize sinene kadar bu sağlamlaştırmaya devam edebilirsiniz. İçine eşyalar koyacağız çünkü sapımız sağlam olsun ki sonrasında herhangi bir sarkma yapmasın ya da sökülme olmasın. Bu kadar sağlamlaştırma benim için yeterli. Artık burada ipimi bu şekilde halka yaptım. İçinden geçirdim. Sonra diktiğim yerde uygun iplerin arasında, geçirebildiğim iplerin arasında kalan ipi gizliyorum. Diğer tarafta da aynı işlemi yapacağız. Dışarıda kalan ipi kesiyorum. Bu şekilde bir tarafını diktik, diğer tarafını da aynı şekilde dikelim. Öncelikle çantanın sapını bu şekilde düzlüyorum. Sonra dikebilirim. Kabaca burada köşeye kadar kaç tane sık iğne var sayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 kadar sık iğne var. Bu tarafta göz kararı yapmıştık. Burada artık daha eşit gidebiliriz. Burada da köşeden itibaren sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sonrasından artık karşılıklı yine tepelerden geçiriyorum. İpim bu taraftaydı, o yüzden buradan başladım. Diğer tarafta yaptığım aynı işlemi yapıyorum. Burada tepeye battım. Karşı tarafta da dibine batıyorum. Tekli trabzanın dibine batıyorum. Öncelikle sabitleyelim. 7'ye 7 eşit şekilde olsun. Sonra sağlamlaştıracağız.
Karşılıklı tepelerden geçirdim. Burada şöyle arkaya alacağım ipi. Burada da yine karşılıklı bir çantanın kendisine batacağım, bir sapa batacağım. Sağlamlaştırdım. Tekrar bir de bu taraftan diğer tarafa doğru gideceğim. İyice sağlamlaştıracağım ve artık orada ipimi kesebilirim. Burada artık ipi geçirip sonrasında gizliyorum. Belki öğrencisiniz, içine defter kitap koyabilirsiniz. O yüzden sapımız sağlam olsun. Buradaki çanta sapını diktik. Diğer sapımızı da bu tarafa dikeceğiz. Yapacağımız işlem yine değişmiyor. Birinci sıralarda düz yüzler olsun. Dikeceğimiz taraflar bunlar. Buradan yine çantamızı böyle yaptık. Sayıyorum: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11.'den sonra artık dikersiniz. Diğer tarafta da aynı sayılarla yaptığımız için gördüğünüz gibi 11.'den sonra karşılıklı denk geliyorlar. Bu şekilde üst üste koyarsınız. Karşılıklı denk gelen yerlerden yine aynı şekilde dikersiniz. Ben de şimdi ikinciyi dikeceğim. Siz de ikinciyi dikiyorsunuz. Sonrasında artık çantamızın en son eni boyu kaç gram ip kullanmışız onlara bakalım. Diğer sapı da aynı şekilde diktim. Artık enine boyuna bakalım. Zaten örerken ara ara bakmıştık. Görüyorsunuz, eni 30 santim kadar. 29,5-30 santim kadar. Saplarını zaten 50 santim bilerek örmüştük. Şimdi ne kadar ip kullandığımıza bakalım. Her renkten bir yumak alsanız zaten yeterli geliyor. Yine de çantanın genel ağırlığına bakalım. Şöyle görebileceğiniz şekilde yapayım. 223 gram. Tekrar bakıyorum. 223 gram. Artık çantamız kullanıma hazır. Ben severek anlattım. Umarım siz de severek yapar ve kullanır ya da satıp gelir elde edersiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.